Hayat bir yolculuksa o hayat yolculuğunda limandan çıkan gemi gibi. Limandan çıkan geminin eğer amacı varsa o rüzgar ona hizmet eder. Eğer amacı yoksa rüzgar onu sürükler istediği yere. Bir yelkenli gemi olarak düşünürsek. Tıpkı insan da bunun gibi hayat yoluna çıktığında nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Nasıl bir yol izleyeceğini bilmesi gerekiyor. Ve nerede olduğunu bilmesi gerekiyor bir insan. Bunları bilirse o insan kendini harcamamış olur. Kendisini kaybetmemiş olur. Hem de hayatına anlam katar. Hayata anlam katmak, hayatın sonuna geldiği zaman bir insan hayatının sonuna geldiği zaman şu soruyu sorabiliyorsa, yani insanlık ben niçin yaşadım? Hayatın anlamı neydi? Hayatıma nasıl bir anlam kattın? Bu hayatın sonuna gelen bir insan hem kendi kazançlı çıkmış olur hem de yaşadığı topluma katkı sağlamış olur. Bunu diyebiliyorsa, bir insan hayatı boyunca hep kendisi için çalışmışsa, yaşadığı topluma bir şey katmamışsa, o insan kapasitesi o kadar demektir. Yani bir insanın kapasitesi, bir insanın hedefleri ve gayreti nispetindedir. Bu nedenle o insanın büyüklüğünü ve vizyonunu o gösterir. Bu nedenle gençlere şunu söylüyoruz hep, hayatın sonuna geldiğin zaman nasıl anılmak istiyorsun? Bunu düşün. Mezar taşına ne yazılmasını istiyorsun? Bunu düşün. Eğer buna iyi bir şeyler yazdırabiliyorsan, sen insanlık vasfına uygun yaşamışsın demektir. İnsanın hayatında, hayat yolunda ilerlerken ve karar verirken yani 3 konuda bir denge sağlaması gerekiyor. Yani idealizm, realizm ve aktivizm konusunda. İdealist insanın bir gelecekle ilgili hedefi vardır. En mükemmel olmalıyım, en iyi olmalıyım diye. Ama Hz. Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı yerde olursa ancak idealler kıymetli olur. Bir ayağı yerde değilse, yani rasyonel değilse, gerçekçi değilse, realizm yönü zayıfsa hayal kurar ve hiçbir şey yapamaz. Bunun için idealizm ve realizm bir arada olmalı. Ama bu ikisi de yetmiyor. Üçüncüsü aktivizm olması gerekiyor. Yani kişinin hayatında yaptığı idealler için zihinsel çile çekecek mi? Bir çilesi olacak mı? Derdi olacak mı? Bununla ilgili bir geleceğe baktığı zaman yahut geçmişe baktığı zaman bir insan hayatında iyi ki bunları yaptım diyebilecek mi? Bunu söyleyebilmesi. Bunu yapabilmesi için de tabii bir insanın kendini tanıması birinci şartı. İkinci şartı gelecekle ilgili bir projeksiyonu olması, hedeflerinin olması. Üçüncüsü de burada daha iyiden yardım alması bir kimsenin. Bunu yapabilirse bir insan kendi daha az yanılır, daha doğru kararlar verir. Hayat yolunda ilerlerken bir insan doğru yolu kullanmış olur. Hatta şöyle bir söz vardır. Başkasının gölgesinde olanın kendi gölgesi olmaz diye. Bu söz doğru gerçi. Kişiye girişimcilik, bireysellik öğretiriz. Ama bir insanın bir ışık kaynağından da faydalanması gerekiyor. Her şeyi herkes bilemez ki. Biz ışık kaynağının çok dibinde olursak kendi gölgemiz olmaz. Işık kaynağından çok uzakta olursak yine kendi gölgemiz olmaz. Bir tarihteki güzel fikirler sağlayan, güzel örnekler olan, hikayeler olan ve bize rol model olabilecek kişilerden faydalanalım ama kendimiz olalım. Bunu seçebilirsek bir insan mükemmeli yakalayabiliriz. Yoksa hiç kimse dört dörtlük değildir. Yani dört dörtlük olmak hoştur, arzu edilir ama başarı ayrıntıda olduğu gibi şeytan da ayrıntıdadır. Başarı neden ayrıntıda? Amaca yönelik bir insanın yol haritası varsa ayrıntıyı görür, başarıya götürür. Amacı olmayan bir insan da bir ayrıntıya takılır, harcanır gider.
haftada 20 saat derken bu genellikle bir insanın oyunla ilgili yahut da internetle ilgili geçirdiği zaman önemli. Bizim internet kullanımının güvenli olup olmadığının en önemli ölçüsü bu kişinin hayatındaki tek ilgi alanı bu mu değil mi? Bu soruyu sormak gerekiyor. Kişinin hayatındaki tek ilgi alanı internet kullanımı değilse ve interneti günde 3 saat gibi belli bir amaca yönelik kullanıyorsa buradan korkmamak gerekiyor kişinin. Yani genellikle bu yaş grubuna göre değişiyor. Yani ergenlik öncesi çocuklarda farklı, ergenlik döneminde farklı, erişkinlerde farklı. Mesela ergenlik öncesi çocuklar bu internet kullanımı konusunda çok daha internet içine doğdu bu yeni kuşak. Bu nedenle internet kullanımı onların artık bir rutini. Bunu bilmek gerekiyor. Ondan uzaklaştırmak yerine onları internet bir amaç değil, araçtır. Kişinin bir hedefi vardır. Diyelim günü planlamayı öğretirsek internet tuzağından kurtarırız gençleri. Günü planlamayı öğretemiyoruz. Yani zaman yönetimi ve dikkat yönetimini gençlere öğretebilirsek eğer internetin tuzaklarından kurtulur. Mesela internette vardır bir kısa videoyu seyredersin. Arkasında autoplay var, hemen başka biri bakıyorsun saatler geçmiş. Fazla bir şey öğrenmez. Hoşça vakit geçirir ama birçok daha önemli işini kaybeder. Birçok fırsatı kaçırır. Okula geç kalır. Dersine çalışamaz gibi. Bunu önleyebilmesi için kişinin zaman yönetimiyle ilgili bir becerisi olması gerekiyor. Yani biz gençlere zaman yönetimini öğretemezsek kendini yönetemeyi öğretemeyiz. Çünkü zaman hep söylenir. Yani insan parayı bile telafisi var ama zamanın telafisi yok. Geri gelmiyor çünkü. Bu zaman yönetimini gençlere öğretebilmek önemli. İkincisi de dikkat yönetimi. Dikkat sizindir, başkasının değil. Hatta bu internet mecralarının meşhur bir sloganıdır. Tek rakibimiz uyku diyorlar. Yani uykunun dışında biz her şeyi kendi çıkarımıza kullanırız diye. Mesela Google'ın ikna laboratuvarı kuruyor Google. İnsanları nasıl ikna ederek çeşitli şekilde benim ilgimi çekerim diye. O halde buna karşı, internet tuzağına karşı biz kendimizi ve çocuklarımızı korumak istiyorsak önce kendimiz iyi örnek olacağız. Yani bir adamın birisi az konuşmanın faziletlerini dair 3 saat konuşmuş. Şimdi internet zararlı diye saatlerce konuş ama çocuğun evde sen buna uymuyorsan hiçbir faydası yok bunun. Onun için ebeveyn önemli ve ebeveyn gözetimi önemli. Çocuk internetle ilgilenebilir ergenlik öncesi ama ebeveyn gözetimi, ebeveynle konuşarak, yanlışı konuşarak, doğruyu konuşarak, bu internetteki oyunlarla ilgili çocuğunuzla oturup analizler yaparak, yanlışları, gerekçeleri neden yanlış, neden doğru diyerek yapılırsa internet böyle durumda bize hizmete vesile olur, faydaya vesile olur. 15 yaşından sonrası için ergenlerde artık özellik duygusu ön plana çıktığı için böyle durumlarda aileye hem ait olmak ister bir ergen hem de kendisi olmak ister, özerk olmak ister. Buna saygı duymak gerekiyor. Yanlışı varsa anne baba uyarı vazifesi var, bunu yapacak. Ama anne burada müdür hanım olmayacak, baba da baş öğretmen olmayacak. Burada onunla yatay ilişki kurarak gerekçeleriyle birlikte hayır diyeceğiz. Ama buna rağmen yanlış da devam ediyorsa sonuçlarına katlanmasına, yani davranışının doğal sonucunu öğretmek gerekiyor çocuğa. Her dediğine evet demediğimiz zaman küçük yaştan belli bir disiplinde, hani çocuk eğitimi sabun sıkmak gibidir. Fazla elinizde tutmak gibidir. Fazla sıkarsanız kaçar gider. Fazla gevşek bırakırsanız da kaçar gider. Tatlı bir disiplin gerekiyor. Hatta biz buna içinde sevgi olan disiplin diyoruz. Eğer evde içinde sevgi olan bir disiplin varsa çocuklar internette oynar bırakır. Hiç korkmayın. Evlilik için mesela evlilikte bazen nikahlarda çağırıyorlar konuşmaya. Ben orada biraz hani o nikahın ortamında şöyle söylüyorum. Şimdi şu anda aile birliğini kurdunuz. Hayatın gerçeklerine hoş geldiniz diyorum. Çünkü evlendikten sonraki dönemle evlenmeden önceki dönem farklı bir
iklimdir, farklı bir boyuttur. Şimdi evlenmeden önce gözünüzü dört açın ama evlendikten sonra artık yarım açın gözünüzü. Çünkü yani evlenen kişilerin önemli özellikleri, kişiler birbirlerini tanıma konusunda, birbirlerini anlama konusunda duyguların baskın olduğu bir dönemden geliyorlar. Hayatın gerçekleri onları bazı hatalar yaptırmaya itiyor. Onun için 4S kuralı var. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Bu 4S kuralına taraflar eğer iyi uyuyorlarsa, bunlara uygun bir yaşam felsefeleri varsa, böyle durumlarda o evlilik sağlıklı yürüyor. Evlilikte kriz olsa bile kolay açılıyor. Çünkü sorun çözme stili geliştirebiliyorlar. Ama bu kural, bu 4 ayak zayıflamışsa problemleri çözmekte zorlanıyorlar. Yani bu nedenle evlilikte en önemli şey, hatta şu örnek de veriyorum ben. H2O biliyorsun, hidrojen ve oksijen atom olarak atmosferde özgürler, dolaşıyorlar. Özgürler, bağımsızlar. Bir araya gelince H2O oluyor, su molekülü oluyorlar. Artık ayrı bir yaşam formu haline geliyorlar. Yani şimdi hem evli olacağım, hem kafama göre yaşayacağım diyorsanız bu olmaz. Onun için artık oksijen ve hidrojen olarak özgürlüğünüz gitti. Ayrı bir yaşam formu oldunuz. Artık susunuz, molekülsünüz. Ben değil biz diyeceksiniz. 2 kişilik, 2 gözle değil 4 gözle göreceksiniz. 2 kulakla 4 kulakla bakacaksınız. Eğer bunu yapabiliyorsanız dünya hayatı cennet hayatından bir bahçe olur size. Bunu yapamıyorsanız cehennem bahçelerinden bir bahçe olur. Bunu yapabilmek de sizin elinizde diyebiliriz gençler özetle. Evlilikte altın orta nokta kuralı vardır. Altın orta nokta kuralında yani evlenen kişilerde hep benim şartlarıma uyulacak, benim kurallarıma uyulacak dersek bu ben merkezcidir. Yani belki karşı taraf taviz verirse bir müddet sonra öyle sessiz gider ama bir yerden patlar. Yani bakıyorsunuz evliliklerdeki birçok konularda böyle güç çatışması, kişilik çatışması, ego savaşları var. Onun arkasında fedakarlık yapan hep bir taraf ve karşı tarafta o fedakarlığı hak gibi gören diğer taraf ve bir müddet sonra bu bir kriz anında inceldiği yerden kopuyor bunun yerine. Bunun için farklılıklar ve benzerlikler vardır. Çünkü evlenen kişiler farklı bir dünyada gelmişler. Farklı hayat senaryoları var. Evlendikten sonra kişilerin öğrendikleri hayat senaryoları devam ediyor. Fakat aktörler değişmiş. Mesela annesinin yerine eş gelmiş. İlave kayınvalide, kayınpeder eklenmiş. Bu hayat senaryolarını yeni aktörlere göre yeniden yazması lazım kişinin. Ama bakıyoruz kişiler evlendikten sonra aynı senaryoda aynı oynamak istiyorlar. Ve mental esneklik yok burada. Katı düşünce var, düşünce katılığı var ve burada çatışma çıkıyor. Bunun için evlenen kişilerde evlilikte en önemli şey mental fleksibilite dediğimiz böyle düşünce esnekliğinin olabilmesi. Bunu yapabildiğimiz zaman işte altın orta noktada birleşilebiliyor. Yoksa taraflar hep benim şartlarıma uyacaksın, benim doğrularıma geleceksin dediği zaman böyle durumlarda muhakkak güç çatışması, ego savaşları oluyor. Benim dediğim, senin dediğin, benim annem, senin annen, ben haklıyım, sen haklısın, benim param, senin paran. Ve burada da yani evlilik ilişkisi öyle bir ilişki ki, evlilik ilişkisi rekabetçi bir ilişki değil. Batı kültürü maalesef dünyaya evliliği özellikle sosyal Darwinizm etkisiyle evliliği rekabetçi bir ilişki haline. Hayatı genel olarak hayat bir mücadeledir dedi. Hayatı bir herkes birbiriyle yarışıyor dedi. Rekabetçiliği teşvik ettiği için halbuki evlilikteki ilişkiler rekabetçi ilişki değil, karı koca ilişkisi, anne baba çocuk ilişkisi rekabetçi değil, tamamlayıcı ilişkidir. Benzerlikleri bulacaksın, onu güçlendireceksiniz. Benzer olmayan taraflar için ne yapacağız böyle durumlarda? Benzer olmayan taraflar için de onaylamama hakkımız var. Mesela biz bazen öyle hastalarımız oluyor. Ne söylesek itiraz ediyor. Seans bitiyor. 45 dakika geçmiş. Gene hiçbir noktaya anlaşamamışız. Ona diyoruz ki çıkarken seninle hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunda anlaştık değil mi? Diyorum. Sonra gülüyorlar ve bir dahaki seansa gelebiliyor. Çünkü anlaşma niyetini ishar etmiş oluyoruz. Onun için evlilikte de öyledir. Anlaşamazsınız ama o çabanız ve gayretiniz devam etmesi önemli.
Mesnevi Terapi kitabında bu Mevlana'nın gerçekten böyle çağları aşan bir vizyonu var. O kitap için Mevlana okuyup araştırmaya başladığım zaman, yani Mevlana neden toplumda bu kadar ilgi çekiyor? Neden verdiği mesajlar güncelliğini koruyor? Bu bir şeydi, antitedir bu. Neden bunun diye araştırdığım zaman Mevlana'nın söylediği sözlerin halen geçerli olduğunu görüyoruz. Çünkü Mevlana bulunduğu zamanda bile eski sorulara yeni cevaplar vermiş. Sorular, bunlar standart insanın günlük hayatındaki sorular. Hatta Hitit tabletlerinde gelin kaynana ile ilgili yazışmalar var. Düşün, milattan önce. Yani bunlar evrensel ihtiyaçlar, evrensel sorunlar. Mevlana evrensel zorluklara ve ihtiyaçlara, sorunlara cevap vermiş. Ve enteresan, Mevlana'nın hep böyle bir eleştirilen tarafı vardır. Fazla böyle müstehcen örnekler vermiş tarzında diye. Fazla böyle farklı, böyle aykırı gelen, insan okuduğu zaman yüzü kızarıyor. Böyle hikayeler var. Şimdi ben bunları mesela ayrı bir kitap halinde çalışıyoruz şimdi biz. Neden bunu Mevlana yapmış? Mevlana'nın genel toplumdaki mesajının dışında sıra dışı mesajları da vardı Mevlana'nın. Ezber bozan hikayeleri var. Ve enteresan bir insan Mevlana. Ve Mevlana o şeyde bunu yaparken insanların düşündüklerini değil, düşünmediklerini, gördüklerini, görmediklerini görmüş. Onunla ilgili ciddi bir analoji yapmış. Bir metafor üretiyor, bir hikaye anlıyor, bir mecazi bir şey anlatıyor. Oradan benzetme yaparak bir hakikati, insanın gizli bir problemini çözüyor. Yani bunun için Mevlana gerçekten sadece bir tasavvuf büyüğü değil. Yani aynı zamanda çağın hem alimi olmuş, hem arifi olmuş, hem hakim, hikmet sahibi kişi olmuş. Bu özellikler var. Bunun için hani bizim derste, okullarda maalesef öğrencilere bir tasavvuf şairi diye öğretiliyor Mevlana. Tasavvuf şairi demek Mevlana'yı küçültmektir. Mevlana bilgedir aynı zamanda. Çünkü o aslında ihtiyaçlarını okumuş, ona cevap vermiş. Aynı zamanda hikmet sahibi, hakimdir. Hikmet çünkü kavramları yeniden tanımlamış, yazmış. O çağın ihtiyacı olan değişen kavramları, paradigma dönüşümünü fark etmiş, yakalamış. Bu özellikler nedeniyle yani alim, arif, hakim vasıflarını birleştirmiş bir kimse. Bu özelliklerini birleştirdiği için de kıyamete kadar Mevlana'ya, insanlığın Mevlana'ya ihtiyacı var ve faydalanmalı diye düşünüyorum. Üsküdar Üniversitesi olarak biz bir mottomuz var şeyde. O mottoda 4 tane madde var. Onu üniversite ilk açıldığından beri kullanıyoruz 4 çizginin içinde. Birincisi eleştirilebilirlik. İkincisi özgürlükçülük. Üçüncüsü katılımcılık. Dördüncüsü çoğulculuk. Üçüncü katılım, dördüncü katılımcılık, üçüncü çoğulculuk diye sıraladık onu. Birincisi eleştirilebilirlik. Bunu biz koyduğumuzda 2011'de üniversite açıldığında ve bunun doğru olduğunu 2015'deki darbe girişimi gösterdi bize. Yani orada nasıl insanların, iyi niyetli, saf insanların sırf sorgulama, yani eleştirisel düşünce becerileri olmadığı için iyi niyetle nasıl sürüklendiklerini gördük. Bu nedenle eleştirisel düşünceyi bizim ilk maddeye koymamız, burada yani kritik edebilmek, analitik düşünebilmek gibi bir beceri ilk maddemiz. Üsküdar Üniversitesi'nin şeyi, yani mottolarından birincisidir. Hesap verebilirlik, yani bunun arkasında. Yani bir insan hiç kimseye hesap vermeden diye düşünüyorsa kendisini yeryüzü tanrısı zannediyor. Ve bu insan en çok kötüyü de kendisine yapıyor. Yani ikincisi özgürlükçülük. Yani bu özgürlükçü olan kişi ne yapar? Kendinin fikrini zorla kabul ettirmez. Özgürlükçü olan kişi ne yapar? Her şeyi ben bilirim demez. Yani böyle bir kişi otoriteye karşı daha otoriter yöntemlerle sonuç almaya çalışmaz. Yani bilgi dayatmak yerine tartışır, doğruyu bulur, o şekilde ilerler. Bu çağın yöntemi. Yani bu bilimsel metodolojinin 4 ayağı, aynı zamanda
demokratik işleyişin en önemli dört dayağı. Bu çağın geldiği en önemli değerler, demokratik değerler. Üçüncüsü çoğulculuk, yani otoriter olmamak. Çoğulcu olan kişiler ne yapar? Çoğulcu olmayan kişiler ne yapar? Her şeyi ben bilirim. Mesela bu evde herkes fasulye yesin demek ki. Bu evde herkes Fenerbahçe olsun demek gibi. Yani bunun gibi bu totaliterliktir. Herkes benim gibi düşünsün demek. Halbuki bu çağın geldiğindeki değerlere bakıyoruz. Çoğulculuk var, farklı fikirler var. Mesela Osmanlı çoklu hukuku uygulamış. Bu bir çoğulculuk örneğidir. Bunun için bu çoğulculuğu insanlar kabullenmesi gerekiyor. İnsanlar değiş de gel demeyecek insanlara. İnsanlar olduğu gibi kabul edecek. Şimdi Allah bile insanlara dinde zorlama yok diyor. Bu ne demektir? İnsanları cüz'i iradesi var, özgür cüz'i ihtiyarı var, onu elinden almıyor. Ama yanlış da yaparsa sonucuna katlanıyor kişi. Bu çoğulculuk, bu çağın yöntemi. Buyurgan yöntemler, aynı zamanda böyle tek tipçi yöntemler bu çağda tutunamıyorlar. Zaman içerisinde çıkıyor, saman alevi gibi çıkıyor ama birçok kimse etrafını alıyor. Bir müddet sonra bir olay oluyor, darmadağın olup gidiyor. Dördüncüsü de katılımcılık. Yani karar verirken karara dahil etmek gerekiyor herkese. Bunu yapabilirsek Üsküdar Üniversitesi olarak bunu bizim temel değerlerimiz olarak uygulamaya koyduk. Bunun içinde 2 tane önemli ders, rektörlük dersi olarak hepsine pozitif psikoloji dersi, ki şu anda pozitif psikoloji dersi Harvard Üniversitesi'nin web sayfasında vardır. 1504 nolu ders en çok çığır açan ders diye anlatılıyor. Herkes o dersi alıyor. Çünkü o derste ne öğretiyor? Kendini tanımı öğretiliyor. Öz bilinç öğretiliyor, öz denetim öğretiliyor, sosyal bilinç öğretiliyor. İnsanın uzlaşmacılık, bağışlayıcılık öğretiliyor. Bunlar hepsi bakıyorsunuz bizim kadim kültürden almış değerler. Bilimsel metodoloji haline getirmişler, bize sunuyorlar. Ve bunu bir artık resmi ders olarak biz bunu 2012'de rektörlük dersi olarak bütün lisans öğrencilerine herkese rutin veriyoruz. Pozitif psikoloji ve iletişim becerileri ve bu ders alan öğrencilerimizin yaşam felsefesinde farklı bakış açıları uyansın istiyoruz. Yani mesela babamla aram düzeldi, madde kullanımı bıraktım diyenler öğrenciler oluyor. Yani onların bu yani üniversitede öğrencilerin bunu bilerek hayata atılmaları, onlara sadece akademik başarı değil, hayat başarısı da sağlamasını hedefliyoruz. Bu bizim farklarımızdan önemliden birisi. Diğeri de proje kültür ve girişimcilik dersini rutin koyduk lisansta. Bu ders de şu açıdan önemli. Yani hayat bir aslında proje. Yani yaptığımız işte projenin nedir? Bir hedefi vardır, çıktıları vardır. Projenin mantıksal çerçevesi vardır. Kaynakları, güçlü yönler, zayıf yönleri vardır. Elinizdeki kaynaklar vardır. Bunu verimli şekilde kullanmak vardır. Proje bakışı, düşüncesi bir insanın kendini yönetmesinde çok önemli. Ve proje üreten kişi çağı yakalar. Yani şu anda bakıyoruz dünyada Güney Kore dünyada dünyaya bilime en çok katkı yapan ülkelerden birisi. Neden? Ar-Ge'ye yaptığı yatırım %4 bütçeden ayırdı. Bizim %0,9'larda halen. Ki bu kadar eskiye göre daha iyi oldu halde. Yani sen eğer Ar-Ge vizyonun yoksa, girişimcilik vizyonun yoksa bir insan, burası üniversite olmaz. Üniversitenin 4 tane ayağı vardır. Bak, biri meslek edindirme, klasik. İkincisi toplumu bilgilendirme. Bu da önemli bir ayak. Bu da ihmal ediliyor. Üçüncüsü Ar-Ge, research yapmak. Proje ve bu da yetmez. Dördüncüsü bilgiyi ürüne dönüştürmek. Bilginin ticarileşmesini sağlamak, sanayileşmesini sağlamak. Biz üniversite olarak bu vizyonu ısrarla savunuyoruz. Bunun için Üsküdar Üniversitesi'ne gelenlerden, ben öğrencilerden hani meslek diploma alacağım, arka cebime koyacağım, lay lay lom diyorsa gelmesin bize. Biz kendini tanımak, geliştirmek ve gelecekte sadece kendine çalışan bir genç değil, topluma da çalışan bir genç, hayata bir şey katan bir genç olmak istiyorsa biz bütün imkanları onlara vermeye hazırız diye özetleyebilirim. Bu çağın geldiğindeki değerlere bakıyoruz. Çoğulculuk var,
farklı fikirler var. Mesela Osmanlı çoklu hukuku uygulamış. Bu bir çoğulculuk örneğidir.